Evet, güzel bir parçayla giriş yaptık. Niye böyle güzel bir müzikle giriş yaptık onu da söyleyeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz yükselen bir trendimiz vardı Bitcoin'de ve her seferinde, her videoda şunu söylemiştik. Bakın bir trend varsa bu trende kafa tutmayın. Yani yükselen bir trendde sürekli short pozisyonlar ya da sürekli satışlar yapmayın ya da tepelerden alışları gerçekleştirmeyin dedik. Biz diplerden aldığımız birçok altcoin'de, Bitcoin'de güzel kazançları elde etmeye başladığımız için böyle de güzel bir neşeli müzikle giriş yapmış olduk. Şimdi Bitcoin'de birçok kişinin sorduğu şu var. Hocam boğa mı geliyor? Hocam boğaya mı geldik? Ya da hiç olmadık sorulardan da şunu da karşılaşıyorum. Yükselen bir piyasada hocam neden piyasa düşüyor? Şimdi piyasa düşmüyor. Bazı altcoin'lerde tabii düzeltmeler var. Direnç destek noktalarındaki o düzeltmeler olası durumlar. Hepimizin de beklediği ve yaşamasının normal olduğu şeylerden biri. Yani para piyasasında hiçbir şey sadece çıkarak devam etmez. Şimdi peki bizi ne bekliyor? Nelere doğru gidiyoruz Bitcoin'de? Öncelikle şöyle bir 4 saatlikten bir bakalım. Yani paritelerde 4 saatler bize ne söylüyor? Biliyorsunuz ki geçen zamanlarda güzel bir iğne atmıştık 28.500 bantlarına doğru. Fakat tekrardan aynı yerden bir düşüşle beraber düzeltmeye girdik. Ama ben her seferinde hatırlarsanız bu iğneler için söylediğim bir laf vardır. Eğer Bitcoin bir iğne atıyorsa bu iğneyi doldurmak için devam edecektir ve market buna çalışacaktır. Çünkü bu iğnelerin arkasında çok sağlam short pozisyonlar oluşuyor. Ve bu short pozisyonlar tek tek likit edilip ya da kapanmaya zorlanacaktır. Bunun için de ne yapması lazım Bitcoin'in? Sürekli yükselişler, sürekli ara yükselişler yapması gerekiyor ve bunları tamamlıyor. Şimdi bizim için yükselmeden sonraki önemli noktalardan biri majör destek ve majör dirençlerdir. Şimdi aslında şuradaki gördüğümüz durum bir trend yükselişinin günlükteki direnç noktası. Ve burayı şu anda kırmış değil. İğnemizi de doldurduk sayılır. Yani hatırı sayılır noktada çok kısa bir mesafesi kaldı. Fakat benim için dolmuş gibi bir görüntüsü var. Bizim için bundan sonraki önemli noktalardan biri 33.200 bandı. Yani bizim şu range bölgesini kaybetmememiz lazım. Yükselişin devam edebilmesi için. Fakat kaybedersek ne olur bu range bölgesini? Kademeli vaziyette tekrardan düşüş noktasına doğru gerileriz. Özellikle 31.000 bandındaki bölgemiz var biliyorsunuz. Bir destek. Ve onun arkasından 28.200 bantları var. Yani bu bantlarda da sağlam likidasyonlar, alış emirleri bunların hepsi var. Bu geçtiğimiz şu yükselmede özellikle Coinbase ve Binance tarafında sağlam alımlar da gerçekleştirildi. Bunun da çok büyük etkisi var. Şimdi yükselişteyken düşüşü konuşmak, düşüşteyken de yükselişi konuşmak aslında bizim için çok olağan bir durum. Şimdi 4 saatlikten baktığımız zaman aslında tatlı bir yükseliş ve ara ara düzeltmeleri olan bir noktadayız. Ne dedik? 33.200 bandını kaybetmememiz lazım bir range bölgesi. Şimdi şöyle bir de geriye çekilip şöyle bir uzaktan bakalım. Günlük paritede neler oluyor? Şöyle bakalım. Hocam buradan alınır mı'nın cevaplarında, sorunun cevaplarını da buradan çıkartmış oluruz. Şimdi dostlarım, bakın böyle bir yükselen trendimiz var günlük pariteden baktığımız zaman. Şimdi Bitcoin belli noktalarda düzeltmelerini yapıyor, yükseliyor ve tekrardan geri çekilmesini yapıyor. Diplerini görüyor, tekrardan yükseliyor, ara düzeltmelerle devam ediyor. Tekrar bir düşüş düzeltmesiyle tekrar bir çıkış yakalıyor. Ve biz bu genelde bu çıkış yönlerini tam iyi tahmin edemediğimiz için genel olarak söylüyorum. Birçok katılımcı, birçok bu pazarın içerisinde ufak tefek alımlar yapmaya çalışan ya da long short pozisyonlarıyla parasını hiç etmeye çalışan, neden long shortla parasını hiç etmeye çalışan diyorum. Çünkü marjin işlemlerde ben, öğrencilerim, işte bazı takipçilerim sürekli aslında günlük trade'ler yapıyoruz. İşte long pozisyonlarla, short pozisyonlarla kazançlarımızı spot tarafına da aktarıyoruz. İşte nakit çekimler de yapıyoruz. Fakat bunlar öyle tesadüfü, ya işte market bizi takip ediyor, ben buradan short girdim, piyasa bir anda yukarı gitti, beni likit etti diye bir bahanemiz yok. Çünkü girebileceğimiz noktaları iyi tespit ediyoruz. Analizlerimizi ona göre yapıyoruz. Açgözlü davranmamaya çalışıyoruz. Özellikle marjin işlemlerde yüksek kaldıraçlar
kumarbaz işidir. Genelde 3 ya da 5x'ler bizim için ideal ama en idealini arkadaşlar teknik analiz ve teknik yapıya göre hareket etmek. Şimdi biz böyle bir yükselende destek noktalarındaki işte long pozisyonlarımız, direnç noktalarında da short pozisyonlarımızı ufak ufak kovalayaraktan küçük cüzi rakamlarda karlar sağlamaya çalışıyoruz. Peki cüzi karlar derken öyle işte %3, %4 değil tabii ki. %15'ler, %30'lar ki öğrenci taraflarımın attığı paneller zaten çok hoşuma gidiyor. Yani %80 başarı çok güzel bir noktadır. Şimdi şöyle baktığımız zaman bir yükselenin direncine geldik. Hocam buradan alınır mı? Güzel kardeşim, uzun vadeciysen, long short pozisyonlarıyla bilmediğin bir alanda kumar oynamıyorsan burası da uygun bir yer. 40 bantları da uygun bir yer, 30'lar da uygun bir yer. Her noktadan alım yapabilirsiniz. Bakın biz boğada değiliz. Bir ara yükselişteyiz ve bu ara yükselişlerinde güzel düzeltmeleri olacaktır. Yani tekrardan belli kademelerde dipler gelecektir. Benim her zamanki birçok kişinin de kızdığı 25.000 bant aralığı benim için önemli mesela. 25.200'lerdeki likide şu anda hiçbir alanda yok. Sağlam birikmiş bir likide var. Bu noktayı yoklayabilir mi? Gayet de yoklayabilir. Olmaz diye bir noktada değiliz. Bugün buradan alan adam eğer bir ay 2 ay sonra ihtiyaç duyacağı bir Mevla'yla ya da yarın ihtiyaç duyacağı bir Mevla'yla buradan bir alım gerçekleştiriyorsa 10 gün 15 gün sonra 25.000 bantlarını gören bir Bitcoin ile karşılaşınca bunu analiz yapıp bu tavsiyede bulunan yorumcuya, yayıncıya muhakkak küfredecektir. Bu tuzağa düşmeyelim. Ben o yüzden olabilecekleri size anlatıyorum. Uzun vade ve kısa vade. Biz uzun vadeci bir sistemin üzerine konuşuyoruz. Çünkü önümüzde Nisan ayında gerçekleşecek bir halving var. Nisan'dan önce açıklanmasını beklediğimiz bir ETF onayları var. Ve bunların hepsi bizim için olumlu hikayelerin başlangıcı. Ve ondan sonraki yükselişler 2024-2025 zamanlarında güzel günler bizi bekliyor. Bitcoin'in şöyle 67 bin dolarlardaki olduğu süreçleri bir düşünelim. Bir önceki boğa. Bakın daha boğa yokken biz 37 binleri konuşuyoruz. Yani yarı yarı fiyatının olduğu noktaları konuşuyoruz. Bu ne demek oluyor? Demek ki boğa sezonuna geldiğimiz zaman biz 150 bin dolar, 250 bin dolarları çok rahat konuşacağız. Şimdi yatırım uzun vadede ne olur hocam? Dipten alsak olur mu? Alttan alsak olur mu? Tabii ki olur. Çünkü kimi coin 5 katı kazandıracak, kimi coin 3 katı kazandıracak, kimi coin 20 katı kazandıracak arkadaşlar. Bu altcoin'leri de çok iyi analiz etmeniz lazım. YouTube kanalında elimizden geldiği kadar da bunu zaten paylaşacağız. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bak güzel izleyicim, takip etmiyorsun, izliyorsun, beğenmiyorsun. Sana faydalı bilgiler varsa lütfen yeni oluşturduğumuz bir kanal. Biliyorsunuz daha önceki yayınlarımız TikTok üzerinden de vardı. Telegram üzerinden de sürekli gruplar üzerinden bilgiler paylaşıyoruz. YouTube tarafında da bulunmaya çalışıyoruz. Sizlere faydalı bilgiler vermeye çalışacağım. Teknik analizler konusunda ufak tefek kritik eğitimler noktasında burada da videolar yayınlayacağız. Onun için sana zahmet burada bizi eğer takip eder beğenirsen inan çok mutlu oluruz. Senin belki 10 saniyeni alacak ama bizim buradaki verdiğimiz emeğin ufak da olsa bir karşılığı olmuş olacak. Şimdi tekrardan geçelim. Bitcoin'deki durum bu. Peki Bitcoin'den sonra takip etmemiz gereken pariteler nelerdir? Bakın yine aynısını söylüyorum. Sağlam bir yükselen trendin direnç noktasındayız. Beklentim benim daha önceden söylediğim gibi 40 bin bantlarındaki bulunan likideleri almak isteyecek. Orada da sağlam bir likide bölgesi var. Bunu da almak isteyebilir. Buradan tekrardan düzeltebilir. Ama şu anda sağlam bir dirençte olduğu için hiç riske girmeye gerek yok. Bence bir alım gerçekleştirmediysen ne diyorduk? Tepelerdeyken alım değil, düzeltmelerde ya da diplerde alımlar daha makuldür. Yani şöyle bir düzeltmede 32 bin 33 bin bantları gibi bir düzeltmede alım yaparsan en azından %10 daha avantajlı olmuş olursun. Şimdi şöyle bir hemen 4 saatlik paritemizi açıp RSI'dan da bakalım. Bakın genelde bizim alım noktalarımızdaki hassas noktalar buralardı. Yani 26 bantlarına kadar gelmiş olan bir Bitcoin'di ve güzel karlar elde ettirmiş oldu. Şimdi de satım bölgesine tamamen yaklaşmış durumda. Aslında yaklaşmış derken 70 bantlarını daha görmedi. Bizim için genelde 70 bantları çok geçerlidir. 70 bantlarına kadar gelmedi ama ortalama olarak satış bölgelerinin yakın bölgesinde. Yani burada tekrar bir düzeltme yapıp
şuradaki bahsettiğimiz iğneyi doldurmuş olabilir Bitcoin. Bakın. Hemen şöyle yapalım. Buradaki atılan iğneyi doldurmak isteyebilir ve bunu da birazcık aşabilir. Tekrardan burada range'in içerisine, özür dilerim, yükselen trendin içerisine girdiği zaman düzeltmesini yapabilir. O yüzden acele etmiyoruz. Karlar alındı, pozisyonlar kapatıldı. Şu anda AVAX'ta aldığımız bölgeden %120 kardayız. Solana'da %150 kardayız. Karları revize edebiliyoruz. Altcoin'lerimizi ona göre tercih ettik. Ona göre seçtik. Birçok kişinin buradan daha düşecek, Bitcoin işte 9.000 dolarlara kadar gerileyecek deyip dalga geçtiği dönemleri de iyi biliyoruz. Ve bu dönemlerde biz sepetlerimizi dolduruyorduk. Kazançlarımızı ona göre yönlendiriyorduk. Şu anda da meyvesini yiyoruz. O yüzden biraz mutlu ve sevinçli hareket edebiliyoruz. Şimdi tekrardan şöyle bir Total Market'ten kontrol edelim piyasayı. Total Market'te piyasa ne noktada? Hemen Total Market'imizi de şöyle günlüğümüze bir alalım. Bakın arkadaşlar, Total Market'te beklediğimiz aşılması gereken yerin üstündeydi günlükte farkındaysanız. Ve iyi bir noktada 1.33 trilyon doların üzerindeyiz. Bu bizim için çok olumlu bir durum. Peki düzeltmelerde ne olur? Eğer bir düzeltme yaparsa burada tekrardan 1.33 trilyona doğru bir gerileme yapacak. Şu anda 1.40 trilyonun üzerindeyiz. Beklentimiz nedir? Aşılması gereken yeni bir, biliyorsunuz, direnç noktamız oluşmuş oldu. Bizim burada 1.412 trilyonun üzerine çıkmamız lazım. Yani bunun üzerindeki kalıcılıkla beraber yükselim devam edecektir. Fakat gene aynı şeyi söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar, piyasa böyle dümdüz yükselmez. Böyle dümdüz yükselen herhangi bir para piyasası da olmaz. Böyle bir boğa başlangıcı da olmaz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. O yüzden hani boğaya girdik mi soruları çok soruluyor. Böyle bir boğa sezonu, böyle bir girişkenlik olmaz. Mutlaka böyle bir çıkışın arkasında düzeltmeler olur. Buradaki gördüğünüz her mum çubuğu bir günü temsil ediyor. Günlerce yükselen bir total marketten bahsediyoruz. Böyle bir total marketin sağlıklı vaziyette düzeltme yapması gerekir. Yani benim beklediğim nokta tabii burada 1.250 trilyon tarafları, ama bu noktalara bir düzeltme yaptığı zaman da ortalama Bitcoin tarafı da 31 binlere doğru gerileme yapmış olacak. Şimdi Bitcoin tarafında niye 31 bin, 33 bin bantlarını konuşuyoruz? Biliyorsunuz ki çok fazla long short açılıyor. Hemen Bitcoin tarafından da bir bakalım. Şimdi bizim Bitcoin'de 33.200 bandında, yani destek noktasında sağlam bir likidasyon var arkadaşlar. Şöyle açtığımız zaman bakın 1.27 milyar dolar. Tam 33.800 bantların olduğu yerde. Burası sağlam bir likide. Yani açılmış birçok long short pozisyon, özellikle long pozisyon, özür dilerim, long pozisyonun likide bölgesi. Bu noktadaki likideyi almak isteyebilir. Bu sadece baktığımız nokta arkadaşlar Binance. Bir de isterseniz Bybit tarafından da bir bakalım. Bybit tarafında burada birikmiş bir likide nedir? Çünkü kaldıraç oranlarının en çok olduğu yer genelde Bybit tarafı. Şimdi Bybit tarafında baktığımızda da 949 milyon dolar, yani neredeyse 1 milyar dolara yakın bir bölge. Gene aynı yer. Yani 33.800, burada eğer bir likidasyon avı başlarsa ve bu likidasyonlar domino etkisi yaratırsa bizi 31 bin bantlarına doğru çekecektir arkadaşlar. O yüzden diyorum çok dikkatli olun. Yani burada bir hemen yükseliyoruz, aman uçtuk, kaçıyoruz FOMO'suna kapılmamak lazım. Çünkü Bitcoin sadece kendi başına bir parite hareketiyle, eklentisiyle beraber hareket eden bir para birimi değil. Ya da bir varlık değil. Marketle beslenen, yani total marketin genel olarak birikmiş likideleri alarak güç aldığı bir noktadayız. Tamam, şu anda baktığımız zaman Coinbase tarafında, Binance tarafında spot alımlar gerçekleşiyor ama bu alımlar yeterli alımlar değil tabii ki. Eğer bir short pozisyonu burada likidasyon avına başlanırsa bizi dip noktalara kadar çekebilir. O yüzden çok dikkatli olun. Buralardan hemen bir yükselişin, böyle bir yükseliş trendinin üzerine en tepedeyken alımlar gerçekleştirmeyin. Dip noktalarda alan kişiler varsa da burada karlarını revize etsin, toplasın diyoruz. Buna göre hareket etsin.
Şimdi altcoin'leri ilgilendiren Total Market'e bir göz atalım. Total 2'ye. Evet dostlar, Total 2'ye baktığımız zaman Total 2 de aslında tam istediğimiz bölgede. 684 milyar dolar bandına dayandı. Yani bu daha önceki gördüğümüz bir direnç bölgesiydi ve bunun geçmişi var. Yani burada satıcı baskısıyla karşılaşıyor. Şimdi Total 2 yani altcoin'lerin ilerleyebilmesi için, çünkü birçoğu artık tamamen direnç noktasına dayandı. Kimisi direncin üzerinde. Orada kalıcılığını sağlayabilmesi için Total Market'te de 680 milyar doların üzerine çıkması lazım. Şimdi şunu yapamadığımız sürece, şurada bir kalıcılık sağlayamadığımız sürece bu bant aralığında tekrardan düzeltmeler yapacaktır. Bu da altcoin'lerde bu kadar yükselmeden sonra muhakkak düzeltme düşüşleri yaşanacaktır. Şimdi birçoğumuz altcoin'lerde işte hocam genelde düşüş yaşıyoruz diyen kişilere hala şaşırıyorum. Çünkü birçok altcoin sağlam yükselişler yaptı. Şimdi Solana tarafından bakalım. Solana tarafında bizim için önceki biliyorsunuz ki 27.000 bandı, pardon binlere ve milyarlara o kadar çok dilimize alıştı ki telaffuzda da hata yapıyoruz. Şimdi günlük bantta baktığımız zaman şöyle bir yükselen trendimiz vardı. Bakın hatırlarsanız birçok kişi de hocam bu yeniden işte 14'lere kadar geri çekilme yaşar. Korku ve panik endişesini yaşayan birçok kişi vardı ve biz her zaman şunu söylüyorduk. 27 doların üzerindeki kapanış, ki özellikle bu noktada biz buralarda bekliyorduk. Sonra bir düzeltme daha yaptı. Tepkisiyle beraber devam etti. Yükselişini devam ettirecektir. Yani düzeltmeler yapacaktır elbet. Bakın burada bir düzeltme yapmıştı. Düzeltmelerini yapacak elbet. Ama buradaki kalıcılık bizi yukarı doğru taşıyacaktı. Nihayetinde oldu mu? Tabii ki oldu. Hatta Solana'ya çok kızgın olan insanlar var. Boğa sezonundan sonra ayı sezonunda sağlam düşüşler yaptı diye. Sağlam dipler yaptı diye. Şimdi bir kapanışı bekleyen iyi bir alıcı, daha doğrusu iyi bir takipçi şu anda bile baktığımız zaman %20 yani %128 civarında kar oranında olması lazım. Bu çok güzel bir meblağ. Ama ben kendi şahsıma söylüyorum tabii, biz daha Bitcoin'i daha diplerden de almıştık. Özür dilerim, Solana'yı. Yani 18 bantlarından aldığımız noktalar var. Şimdi ona baktığımız zaman da biz %200'lere yakın karlar elde ettiğimiz noktalardı. Şimdi birçok kişi genelde bunları fırsat olarak görmüyor. Ne diyoruz ya, altcoin'lerde sağlam sepetleriniz olsun diye. AVAX'ın 9.40'lardaki olduğu zamanı hatırlayın. Bangır bangır. AVAX sağlam bir dipti arkadaşlar. Kaybedeceği bölgede en fazla 4 dolara kadar gerileyebilir. 4.80'lere kadar geriler demiştik. AVAX bugün çok güzel yerlerde. Alım için herkes buralardan alayım mı? Ama kimse diplerdeyken alayım mı cümlesini kullanmıyor. Herkeste şu var. Daha düşecek. Bakın arkadaşlar, düşecek endeksi, yani o korku endeksi size doğru yerde aldırmayı her zaman için engelleyecektir. Geçtiğimiz günlerde Solana için işte 4 dolarları 5 dolarları konuşan kişiler bugün 65 dolarları 60 dolarları gördüğü zaman balon yükseliş diye biliyor. Ya bir balon yükseliş değil, bir ara yükseliş. Tabii ki düzeltme yapacak. Tabii ki gerileyecek. Total Market'te az önce gösterdiğimiz gibi bu düzeltme noktasında tekrardan bir gerileme yapacaktır. 38 bantlarına kadar da gerileyebilir. Fakat bizim buradaki amacımız yükselme trendi. Sen zaten uzun vade yatırımcıysan, ya güzel kardeşim, al kademe kademe, at kenara. Bakın boğa sezonundayken birçoğunuz pişman olacak. Buradan alsaydım şöyle olmuş olacaktı. Şuradan alsaydım böyle olmuş olsaydı diye isyan edecek. Örnek veriyorum. Tabii biz 18 bantlarını konuştuğumuz, yani şu bantlar, şu bölgeler, bakın şu trendin olduğu bölgeler. Çok uzak değil, Haziran zamanı. Bugün Haziran'da alım yapmış bir kişi şu andaki karına baktığımız zaman ya %280'lerde. Yani bugün buradan eğer 1000 dolara yakın ya da ne bileyim 500 dolarlık bile alım yapmış olan kişi 1500 dolar civarında bir karın içerisinde olması lazım. Niye biz kazanmaya bu kadar çok karşıyız? O yüzden diyorum ya, yani alım yerinde bekleyen kişiler muhtemel olarak buralarda sadece bilinçsizce long short açan çok kişi kendini sıfırladı. O zamanlarda bile bu işi bilmeyenlere ya diplerdeyken alım dediğimiz yerlerde almış olsa, sabretmiş olsa şu anda bile sağlam karlar içerisinde. Bu burada mı kalacak? Tabii ki kalmayacak.
Mutlaka düzeltmelerini yaptıktan sonra tekrardan devam edecek. O yüzden sevgili izleyicim, ne olur aceleci davranma. Tepelerdeyken alma ki isyan etme, düzeltmelerde muhakkak kademe kademe al. İşi bilmiyorsan bile, özellikle marjin tarafında kumar oynayan dostlarıma söylüyorum, yapmayın bunu. Bir eğitiminiz, bir tecrübeniz, bir bilginiz yoksa o durumda bile kaybetme oranınız çok yüksek. Hiç bilmeden yapanların kazanma olanağı sıfır. Özellikle şu 50x, işte 100x işlem açan arkadaşlara diyorum. Ve hiçbir yayıncının, ben de dahil olmak üzere, şunu alın bunu alın demesine bakmayın ki ben demem zaten. Ben sadece dip gördüğüm zaman arkadaşlar, alım için bir fırsattır aslında. Yani alın demem. Bir fırsatın olabileceğini, bunun değerlendirilebileceğini söylerim. Ha, öğrencilerimizle ya da samimi olduğumuz takipçilerimizle bazı şeyleri istişare edebiliyoruz. Bunlar da bir fırsattır. Değerlendirmek lazım. 3-5 kenara atalım. Yükseliş zamanında değerlendiririz. Bunu söyleyebiliriz, konuşabiliriz ama ben burada herhangi bir video çekerken şu coin'i alın, bu coin'i alın diyemem. AVAX'a da şöyle bir bakalım. Evet, AVAX bölgesinde de görüyorsunuz yine yükseliş aynı şekliyle devam etmişti. Şimdi Eylül zamanlarını hatırlar mısınız? Arkadaşlar sağlam bir dipteyiz. Telegram'da çok paylaşıyordum. AVAX'ı çünkü sevdiğim projelerden biriydi ve AVAX için birçok projede yenilikler de var zaten. Şimdi sağlam diplerdeyiz dediğimde 8.80'leri konuştuğumuzda millet 4'leri bekliyordu. Ben şahsen buradaki alımımı yaptığım zaman 4'e gelse buradaki aldığım alımın 2 katını alırdım. Çünkü hani ne diyoruz? Geçmişi sağlam olan altcoin'ler, yeni projelere imza atan coin'ler. Biz burada Eylül zamanında alım gerçekleştirdiğimiz zaman buradayken ufak ufak karlarını satan insanlar oldu. Acele etmeyin dedik. Yani düşük karları satmanın ihtiyacın vardır, tabii ki alıp gidebilirsin. Fakat sabırlı olun. Çünkü ufak tefek işte %5'ler, %6'lar uzun vade için hiçbir şey değil. Yani biz bu noktaya geri çekildik ama ne demiştik? Sağlam bir düşüş trendinin kırılımıyla beraber yükselim çok güzel devam ederdi. Etti mi? Çok da güzel etti bence. Eylül zamanındaki alımlar şu zamana geldiğimiz zaman %163 kazandırmış oldu. Kazandırmaya da devam edebilir. Daha da edecek. Çünkü AVAX'ın şöyle bir geçmiş paritesine şöyle bir bakalım arkadaşlar. AVAX'ın boğa sezonundayken gördüğü fiyatları şöyle bir gözden geçirelim. Ortalama 147 dolar civarında. Şimdi bu geçtiğimiz dönemdeki boğa sezonundaki fiyatlardan bahsediyoruz. 2021, 2024 beklentimizin olduğu halving döneminin işte son çeyreklerine diyelim ya da boğanın pink zamanı diyelim. Bu coin'in 150 doların üzerinde hareket edebileceğini tahmin edebiliyor musunuz? Ben ediyorum. Yani şu anki bulunduğunun kaç katı olmuş olacak? Hocam buradan alır mı? Uzun vadediysen buradan da alırsın, buradan da alırsın, buradan da alırsın. Kardeşim 1,5-2 yıl çok uzun bir vade değil aslında. Yani sen buralarda alım yapmaya başladığın zaman aslında biraz geriden gelmiş olacaksın. Bence her noktayı iyi değerlendirmek lazım. Güzel bölgede aldık. Bu noktadakini bekliyoruz. Bir boğa sezonunda sabırlı olan bir alıcı eski boğanın fiyatına geldiği zaman bile %1400 kazanmış olacak. Bunun daha ötesi var mı? Yani bu kadar hani baktığımız zaman bu kadar uzak mıymış? Bence değilmiş. Çünkü çok sağlam bir ayı sezonu geçirdik ve önümüzde dedik ya sağlam bir halving dönemi var. O halving dönemini de bence iyi değerlendirmek lazım. Çok geride kalmamak lazım. Küçük küçük alımlar, sizi yormayacak alımlar. Bakın sizi yormayacak, sizi üzmeyecek, ihtiyaç duymayacağınız. Bunu dolar tarafında da yapabilirsiniz, euro tarafında da yapabilirsiniz, altında da yapabilirsiniz, borsada da yapabilirsiniz, kriptoda da yapabilirsiniz. Fakat unutmayın ki paranın koştuğu noktaları iyi tespit etmeniz lazım. Yani nerede avantaj varsa paranızı orada değerlendirmeniz lazım. Hiçbir zaman vatan millet Sakarya deyip ya işte bu Amerika'ya dayalı, bu Çin'e dayalı, bu işte Almanya'ya dayalı. Yani bu tarz terimleri kullanmayın. Çünkü paranın vatanı ve milleti yoktur. Bakın dini, ırkı yoktur. Cinsiyeti yoktur. Para paradır. O parayı yönlendirecek olan kişi sensindir.
Zarar ederek bir kazanç elde edene kadar karlarını yöneterekten hayatını sürdürebilirsin. Finans öyle çok fazla batıl inançlar taşımaz arkadaşlar. Duyguları yoktur. Mutlulukları, sevinçleri, öfkeleri yoktur. Bunlara sahip olan kişiler bizleriz. Öfkene yenilirsen, hırsına yenilirsen, açgözlülüğüne yenilirsen kazanan insan değil, hep kaybeden tarafında olursun. Kendinize çok iyi bakın. Rabbim birinizi bin eylesin, sizi zararlardan uzak eylesin. Tekrardan başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.